Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yazlık Seda modunda programımız başlıyor. Anormal sıcak. Bir de rüzgar esmese ne kadar güzel olacak yani. Hepinize güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ederim beklediğiniz için. Şimdi bu Kanye West'i ilk ben uyandırdım herkese diye düşünüyorum. Her zamanki gibi. Global bir bakış açısına sahipsen işte başkalarının pis diye attığını sen hap diye kapmazsın. Burada Ozan Güven'i yerden yere vurup da yargılarken, yargısız infaz yaparken, haddin olmayan işlere bulaşırken ki bu avukat hanım hakkında da daha önce bulaştığı yerli yersiz, gerekli gereksiz bir takım faaliyetler hakkında bilgiler geliyor. Kimileri diyor ki Ozan Güven'in darp ettiği iddia edilen kadının arkadaşı, kimileri başka bir şey diyor falan falan. Veya daha önce de böyle aktivist işler yapmış diyorlar. Her şeyin isti bizde kötü arkadaş. Her şeyin fazlası kötü. Demokrasiyi bir avukat bilmezse, tamam mı? Demokrasinin ne olduğunu avukat bilmezse kim bilecek? Bir avukat halka açık bir yerde cezasını çekmiş, hakim tarafından verilen cezayı tamamlamış, suçunu kabul etmiş, etmemiş ama yargı önünde serbest bırakılmış bir kişinin kişisel alanına gelip herkese açık bir mekanda böyle yapılmayacağını bilmiyorsa eğer o avukat neyi bilsin? O avukata hangi davayı vereceğim? Herhalde alkol alınan bir mekan, herkesin kendini böyle kral zannettiği bir mekan. Yargı dağıtamazsın güzel kardeşim. Asıl senin orada benim ağzımın içine girip onu yapsan ben seni iterim ya. Git derim ya, ne yapıyorsun, hayırdır? Burada ciddi bir tahrik var. Bence Ozan Güven dava açmalı bu avukata karşı. Hepimizin göz önünde oldu bu çünkü. Ha, Ozan Güven kadın mı dövmüş, dövmemiş mi? Şimdi bu yargının işi artık o topluma kazandırılmış mı, serbest mi? Tamam abi, bitti. Yani kimsenin kimseye dışlayıp, ya bak o gün de verdim aynı örneği. İki karısını cidden öldürmüş ve bunun için hapis yatmış adam çıkmış. Seda Sayan'ın programında üçüncü eşini arıyordu. Sonradan ortaya çıktı bu. Katil adam ya. Bunlara ne olur dikkat edelim. Kanye West'te olduğu gibi dünyaca itelenen, ötelenen, verdim videolarını, benden sonra benim taklitçilerim var biliyorsunuz. Böyle cırlak sesli sarışınlar var öyle. Birebir akışımı alıp çalan, emeğe saygı duymayan, bir de arkamızdan konuşan. İşte ne bileyim ayılıp böyle de bakış açısı varmış diyenler var. Olsun, taklit etsinler de hiç olmazsa doğru bakış açısını bir şekilde öğrensinler. Bu arada Ozan Güven bunları yaşarken aynı yerde bir de Mehmet Aslantuğ var. Mehmet Aslantuğ'u daha önce size anlatmıştım. Tanımam etmem ama Arzu Onan'ı çok iyi bilirsiniz. Nazik bir kız. Zaten sesi içine kaçmış. Röportajlarda zaten bir dakika falan yapıp hep Mehmet Aslantuğ konuşuyor. Kadın böyle ve ben onların bir kavgalarına şahit olmuştum. Ulus'ta Bahçeci kuaföre gider gelir Arzu Onan. Ben de oraya giderdim. 20 sene hem de yani. Oranın önünde adam gelmiş öyle bir azarlıyor ki kadını kuaförün bahçesinde. Yani Arzu Onan'mış değilmiş. Kadın böyle eziliyor, püzülüyor, mahcup oluyor falan, yani çocuğunu öyle azarlamaz. Sonunda da boşandılar zaten. Bu adam Ozan Güven'le arkadaş oraya gidiyor. Önce çocuklar düzeltmiyor havalarında filan takılıyor. İyi ki bir psikologla beraber belki o düzeltebilir bu hallerini. Ve şöyle bir şey, herkes ikinci şansı hak eder arkadaş. O düzeltebilir bu hallerini, psikolog Mehmet Aslantuğ, çünkü arkadaş satmak böyle bir şey abi. İkinci dakikada dönmezsin be güzel kardeşim. Beraber yediğin, içtiğin, gezdiğin adamdan ikinci dakikada halk tepki gösterdi diye böyle kıvırmazsın ya. Buna dostluk denmez. Bu nedir ya? Binlerce dans sözleri her gün bu yayında söylemekten bıktım. Buyurun, buyurun bak. Dışarı, dışarı, Bu olaylar yaşanırken Mehmet Aslantu arkadaşını hemen satıveriyor. Çünkü bu toplumda hemen öteleyeceğimizi Ozan Güven'i, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeyeceğimizi, herkesin demokrasi bilmeyen zır cahiller olduğunu zannettiği için Mehmet Aslantu yanında oturmasına rağmen
Hemen şöyle diyor arkadaşlar. Hem de sosyal medya hesabından. Yıllardır yüzüne yaptığım, sen kimsin ya, bilirkişi ombudsman, karın herkesin içinde aşağılayan, azarlayan adamsın. Ha sözlü ha fiziksel şiddet yani. Yıllardır yüzüne yaptığım uyarı eleştirilerimi son kez, niye? Sen toplumun huzur bulucusu musun? Bilir kişisi misin? Nesin sen yani? Son kez ve kamuoyu önünde bir abi olarak hatırlatıyorum. Evet, karısına bağıran, çağıran, milletin önünde rezil eden, röportajlarda konuşma fırsatı vermeyen bir abi olarak hatırlat bakalım. Bana, bize, bize yaptığın savunmayı, tüm yaşananların önünü, arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın. Sen bunu olayı yapmadan söyleseydin ya arkadaşına oraya oturmadan önce. Niye dönüyorsun? Niye dönüyorsun? La donna è mobile. Hani la don è mobile. Hani kadın oynaktır derler ya, burada o değişiklik var yani. Kardeş niye dönüyorsun? Gitme, oturma, öyle bir adam mı var hayatında? Pardon arkadaşım, ben özel hayatımda seninle görüşemeyeceğim. De bak, senin özel hayatımızda bir kadın dövücüyle görüşmeyebiliriz. Özel hayatımızda bir suçun failini arkadaşlarımızdan, hayatımızdan, ailemizden silebiliriz. En doğal hakkımız. Kendimizi güvende hissetmek anlamında. Ama özel hayatımda kucaklıyım, ağam paşam, kuşum, mucuk mucuk mucuk. Ondan sonra da gidip orada 2 tane protesto yedi diye hemen satayım. Mehmet Aslantuğ'a göre bir davranış tabii. Bana yaptığın açıklamayı diyor bir de bak. Bize yaptığın savunmayı, tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın. Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak, dostlarına da topluma da borcundur. Bunu WhatsApp'tan yazsana Ozan Güven'e. Madem baş başa buluşup geziyorsun, kendini aklama çabaları yapacağına bunu WhatsApp'tan yaz. Ara dostum da bak dün bunu yaşadık. Böyle böyle yapsana de. Sen kendini aklamak için arkadaşını niye bokluyorsun? Ne biçim bir onur, haysiyet, erkeklik, dostluk bu? Ne biçim bir döneklik bu? Ne biçim bir adam satmak bu? Ne biçim bir yarı yolda bırakmak bu? Bir insanın yanında kimse mi durmaz arkadaş ya? Düştüğü veya takıldığı zaman. Sen de onun başka bir lacivertinin tonusun. Onunla beraber çıkıyorsun, yıllardır görüşüyorsun ama adam tepki gördüğü an ona kimsenin sahip çıkmayacağını düşünerek yapıştırıyorsun yargıyı. Ve birinci şahısa, yani daha doğrusu ikinci şahısa hitap ediyorsun. Bak böyle yap, şöyle yap diye akıl veriyorsun. Nereden? Instagram hesabından herkese. Akıl vereceksen ona, telefonum var herhalde buluştuğuna göre, aç oradan ver. Kendini aklamak için arkadaş satılır mı ya? Çok istemiyorsan da görüşme. Zorla mı buluştun, gittin mekanlara? Bence daha oynaksın ondan. Yani sana güvenip aynı bankta gazoz içilmez. Ne zaman adam satacağım belli olmaz. Böyle dost mu olur arkadaş? Ayıptır ya. Ana. Yemin ediyorum ya. İmparator ilan edilenler var. Doğru söylüyor. İbrahim Tatlıses dayağı bırak konuşur. Burada yırtındık kaç kere o konuları. Ama burada arkadaş görüşme, sen görüşme. Adamı rezil edeceğine görüşme. İnsanın dostu insanın kıçını açar mı ya? Ayıp denilen bir şey var. Görüş, buluş, kokuş. Ondan sonra çık sat. Şimdi ne yapacaksın peki? Biz sahip çıktık ve anormal buluyoruz yapılanları. Toplu infaz, toplum dışına etmek sadece ünlü olduğu için başına gelen bir şey olarak buluyoruz. Dediğim gibi ve herkesin de benden kopyaladığı gibi Kanye West Amerika'da Grammy'lerden kovulup sadomazo fetiş bir ilişki yaşayıp karıyla sahip köle efendi ilişkisi yaşayıp karısını çırılçıplak gezdirip 10 yıl önce klip çektiği kadını parmaklarını boğazına sokup gözlerini oymaya çalışıp gırtlağını sıkıp şiddet davası, saldırı davası sürerken ve geçtiğimde açık açık kabul etmişken, arkadaş ben kadınlara vurdum demişken 118 bin kişi dolduruyorsunuz stadyumu değil mi? Niye? Cahilsiniz çünkü. Bir şeye karşısın ya değilsin. Eminim o avukat da gitmiştir o konsere yani. Kanye'ye yapabildi mi böyle acaba? Gücü yetene. Şimdi adam orada gak dese o avukat kadına
Hani Ozan Güven Hulk dese bir şey olacak çünkü diyemiyor adam, diyemiyor. Halbuki seni kişisel alana girip seni taciz ediyor. Orada istediğini yapabilirsin. Hayırdır ya? İşte bu ülke böyle. Hakkını bilmeyen hakkını savunamaz. Hakkınızı öğrenin ve savunun arkadaşlar. Ha, Mehmet Aslantu otur sıfır diyoruz sana da burada. Şimdi Travis Scott da geldi Türkiye'ye. Bir saat geç çıkıp sadece yarım saat sahnede kalınca 30 bin lira bilete para verenler şapşırdı. Ama Travis Scott oturdu bir de açıklama yaptı. Kim bunlar diyeceksin? İşte bunlar bizim sosyetenin uzaktan görüp ağzının suyunun aktığı tipler işte. Rap dünyasının önde gidenleri. Şimdi vereceğim bunları. Bir bakın bakalım. Böyle bir şey yaşanıyor. İstanbul'daki konserine 1 saat geç çıkan ve sadece 20 dakika sahnede kalan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, konser sonunda seyirciler tarafından yuhalandı. Yuhalandı. 30 bin lira vermişler. Peki Travis Scott bunun üzerine ne dedi? Burada diyor ki to all the ragers in Turkey, I've only came to host a party for a friend's big day. Can't wait to actually come back and perform for real capacity after seeing how turned pro show looked. Şunu diyor arkadaş, bu diyor ki ben diyor buraya diyor arkadaşımın daveti üzerine bir arkadaşımın önemli bir günü için geldim. Konsere gelmedim diyor. Yani keyfiyen geldim diyor. Şimdi Travis Scott ülkeye keyfen gelmiş, tamam mı? Arkadaşı bilet mi satmış? Yani ben evime kankamı çağırıyorum, atıyorum. Ajda Pekkan kankam. Ajdacığım gel doğum günüme diyorum. O da 20 dakika beni kırmayıp şarkı söylüyor doğum günüm diye. Ben şimdi Ajda bende diye kapıdan girenden 30 bin lira mı alıyorum? Hiçbir farkında değil. Uyanmıyor mu yani? Böyle bir doğum günü olur mu diye. Ama demiş ki Türkiye'deki bütün nefret edenlere söyleyeyim demiş, kızanlara. Bir daha geleceğim, bir daha bir performans yapacağım. Oradaki o çılgın kalabalığı gördüm ve çok işte hoşuma gitti. Ben artık kuralıyla bir iş yapacağım orada demiş. Travis Scott diyor. Güya arkadaşının davetine gelmiş, sahneye çıkıp profesyonel bir iş olduğundan haberi yokmuş. Davet üzerine orada olduğu için de öyle yarım saat kalmış, geç çıkmış. Sahne performansı olduğundan haberi yokmuş. Bunu telafi etmek için ciddi bir sahne şovuyla Türkiye'ye gelecekmiş. İyi, hayırlı uğurlu olsun, gelsin yani. Meraklısı da gitsin arkadaş ya. Gençler seviyor herhalde, bilemeyeceğim. Şimdi benim şarkıcılarımdan Haluk Levent'i soruyordunuz sağlık durumunu. İyileşmiş. Haluk Levent niye böyle yapıyor? İnsan kendini niye sabote eder? Şimdi söz tutmak önemlidir evet, ama sağlık en önemlidir. Çünkü sen artık o mide gitti mi, mide kanaması ölümle de sonuçlanabiliyor ki yoğun bakıma kaldırılmıştı biliyorsunuz Haluk Levent. O mide gitti mi, orada kanadı mı, sahnede bir şey oldu mu? Yani sahnede ölmek mi istiyorsun, anlamadım yani. Çok rahatsızlanıyor efendim. 10 dakikadır midem ağrıyor diyor. Yine hastaneye kaldırılıyor ve bu sefer sahnede oluyor. Ya özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Ben biraz nefes alsam olur mu? Çünkü çok teşekkür ederim. Biraz dinleneyim, hemen geleceğim. Evet. Yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra sahneye çıkıyor ve fenalaşıyor. Midesi böyle oluyor. Yani lütfen sağlığına dikkat et Levent. Bir sözünü tutmak için arkada 1000 tane söz bırakma. Yani eminim dolu bir programın vardır. Biraz ara vermezsen ömür boyu ara vermek zorunda kalırsın. Rica ediyorum, kendine dikkat et. Mide basit bir şey değil, yıllardır. Bak, ses tellerimin kalınlaşmasına kadar yaşadığım mide fıtığı, işte gastrit, reflü, her türlü numarasını çekiyorum şu midenin. Benim de en zayıf noktam midemdir. Öyle kolay ağlamam, zırlamam, mideme vurur ama. Şimdi burada bir isimden bahsediyorsunuz Sevgi Hanım. Nereden çıkardınız o ismi? Ben isim verdim mi? Demek ki siz kendiniz benzetiyorsunuz bazı isimleri bana. Ben bir isim vermedim. Şu kişi falan demedim. Benim kimi kastettiğimi ismen siz veriyorsanız demek ki beni andıran doneler görmüşsünüzdür. Dikkat edin, kendi kendinize ele vermeyin, rica ediyorum.
Yani karşınızda aptal yok. Şimdi Manifest grubuna bayıldığımı biliyorsunuz. Kızları uluslararası yetenekli buluyorum gerçekten. Olağanüstü sahne şovları var. Planlanmış, düzenli, dansları falan hakikaten yani Jennifer Lopez seviyesinde dans ediyor kızlar. Şimdi burada diyorlar ki hani bir anda toplandı, bir senede meşhur oldu falan. Arkalarında da muhteşem bir müzik yapımcısı var. İddia var ortada. Diyor ki bu kızları sömürüyorlar. Kazandıkları bütün paranın %30'u sadece bu kızlara veriliyor. %70'i bu paranın menajere gidiyor. İşte çok zor, ağır reklam şartları, şunlar bunlar var. Hangi şartlar, ben bir okuyayım önce size. Manifest, manifest. Bu şarkıya da iyice bayılıyorum ayrıca. Şimdi o şartları da okuyayım ben size. Manifest, manifest, manifest. Elde edilen gelirin %30'u sadece manifest şarkıcılarına, kalan %70'i Tolga Akış'a verilecek. Olacak iş değil, %30'a 70 bir menajer oranı. Sahne giderleri kızların %30'luk paylarından düşülecek. Olacak iş iyice değil, kızlara 0 lira kaldı demek. Sahnede giyilen kıyafetler kızların cebinden ödenecek. Olur mu? Toplama kampı mı bu? Kızlar eksiye düştü demek. Bir de borçlandılar yani manifest oldukları için. Grup üyelerinin Tolga Akış'tan izin almadan evden çıkması yasak. Bir de toplama kampına döndü, bu Nazi kampına. 10 sene boyunca sosyal medya hesaplarına kendi iradeleriyle reklam almaları yasak. Bak bunu yapıyorlar menajerler. 10 sene, 3 sene, 5 sene bunu yapıyorlar. Sosyal medyanı yönetiyorlar. Tolga Akış'ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşmeleri yasak. Buna da karışıyorlar özel hayata. Yapabiliyorlar. Bana da karıştıklarından biliyorum. Yani sosyal medyana ve özel hayatına karışıyorlar. Şununla görüşme, bununla görüşme. Görüşürsen feshedilir falan diye şeye bile yazabiliyorlar, sözleşmeye. Hangisini diyorsun? Sevgiyi mi atalım bakalım onu. Bir de beni izliyor ha. Bir de bak bir şey söyleyeceğim. Bu konuyu bitireyim ondan sonra söyleyeyim. Gruptan çıkmak isteyenlerin kişi başına 45 milyon lira ödemesi gerekiyor. 45 milyon, yanlış okumuyorum. Evet, 45 milyon. Neden diyeceksiniz? Bu da doğru. Benim zamanımda, benim 10 sene önce kısmetse olurdan kendi isteğimle çıkarsam ödemem gereken para 750 bindi zannediyorum. İyi paraydı 10 sene öncesi için. Böyle şeyler tutuyor bizi sözleşmeler mesela. Yani sebepsiz yere istifa edersen 750 bin lira gibi bir para ödüyorsun. Şimdi tabii bu sosyal medyanda ilk gittiğimde mesela bütün hoşlanmadıkları resimleri çıkarttırmışlardı. İşte yok bir erkekle görüşürsen, magazine düşersen işte iş haddi şeyine son verilebilir. Son verilirse tazminatsız son verilir filan gibi maddeler koyabiliyorlar. Hatta benim menajerlerim öyle bir yaktı ki 1 yıllık yerine 5 yıllık sözleşme imzalamışlar bana. Program 1 yıl sonra bitti. 5 yıllık parayı aldılar benden ve evimi sattırarak. Düşünebiliyor musunuz? Bunlardan ikisi nikah şahidimdi. Öyle bir sektör arkadaşlar bu, bak. Var ya, tüylerini yolarlar insanın. Tüylerini. Parasını benim ödediğim avukatıysa kendi avukatları yaptılar. Avukatın parasını ben veriyordum. Bizim şeyin avukatı diye şirketin. Yani öyle abuk ki bu sektör. Ve sana her zaman şu hatırlatılır. Sen eğer şey yaparsan başkası var. Bu büyük şans. Lütfen rica ediyor. Ve süründüm. Yani o kısmetse olur döneminde yiyecek yemek yok, kışın klima yok, yazın klima yok, buzdolabı yok, su yok, kuaför yok, kostüm sponsor yok. Neymiş menajerin var? Paranın %25'ini alıyor. Ne için alıyor peki bunlar? Yani var ya, inanılmazdı arkadaşlar ve bana plus yerine minus'a mal oldu yani. Eksiye girdim evi satarak. Hiç olmazsa evim vardı orayı sunmadan. 1 yıl süren program için son imzadan sonra 5 yıllık ücret aldılar. Çünkü ben nikah şahidim olan dostlarıma güvendiğim için okumadan kağıdı imzaladım. Şunu imzala da dediler. Senin o klima işini, öğlen yemeği işini, bir de işe gelip gitmeni. Bak işe gelip bak bütün herkese evine araç bırakıyor. Ben kendi arabamla kışın soğuğunda Allah'ın böyle Edirne sınırına gidiyorum yani. Sabahın 4'ünde, 3'ünde, 8'inde. Harbiye'de her gün
eskort taramasına takılıyordum arabayla. Öyle düşünün, eve giderken, Fulya'ya inerken. Gece 4'lerde böyle makyajlı saçlı olduğum için. Yani bunları çektik biz ya. Ciddi söylüyorum. Yani dışarıdan görüldüğü gibi her şey sunucu bu. Öyle bir hiçbir yerden gelmiş, hiçbir düz eğitimi olmayan, birbirini tutan. Çünkü o tayfa da birleşiyor senin karşında bir anda. Altyapısız böyle, hani anladın mı? Hayata şöyle asılmışlar çünkü. Prensiplerle değil. Emmek üzere yani. Kan emici olarak asılmışlar. Birini korumak üzere. Ya Elvis bile bundan öldü. Biz ne diyoruz? Elvis Presley'in hayatını izleyin. O bile menajeri yüzünden öldü adam yani. Hani adamı çalıştırdığı için deli gibi sözleşmelerle parasına el koyduğu için biz ne konuşuyoruz bu ülkede? Ama Manifest'in hemen işte Murat Akış'tan cevap geliyor. Pardon, özür dilerim, Tolga Akış'tan cevap geliyor. Sosyal medyada dolaşan manifest sözleşme şartları adı altındaki haber tamamen uydurma maddelerden oluşuyor. Sanırım birilerinin eğlenmek için yazdığı bir haber. Tabii ki gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır. Evet, böyle efendim. Yalanlanıyor resmi olarak. Elvis tuvalette ölüyordu. Bütün bu hastalıklarına rağmen tekme atılarak, iğne vurularak menajerinin arzusuyla sahneye falan itiliyor adam yani. Hani ve 43 yaşında ölüyor. Öyle bir adam için korkunç bir şey. Neyse, manifest için bu konuya yalan diyorlar. Şimdi gelelim, biz hep bu şeyi konuşuyorduk ya. Acun Ilıca deyince hangi kızı? Ben Banu'yu tanırım mesela, üst kat komşumdu. Mükemmel bir kız, hani çocuğu olan Acun dede ya. Mükemmel bir kız böyle. Hakikaten kibar, mazbut bir kocası var. Tek anlamadığım, kadın niye kirada oturuyordu? Kendi evinde oturmuyordu. Acun'un arkadaşına ait bir evde oturuyordu. Kirada yani. Hiç anlamadım ona niye ev almamıştı. Seba Milenyum'da böyle bir evde. Taşınmış oradan da, o yüzden rahat söyleyebiliyorum. O çok kibar hanım, çalışkan. Kocası da öyle maaşla çalışan, düzgün bir çiftti. Ben hatta demiştim ya, Allah Allah, koskoca Acun küçük kızlara neler yapıyor. Büyük kızına bir evlilik hediyesi ev mi almadı? Ev mi vermedi? Arkadaşının evinde oturtuyor. İlginç gelmişti doğrusu. Şimdi Zeynep Hanım kim derseniz, bir sonraki ilk karısı Seda, sonra Zeynep galiba, ya da arada bir tane daha var mı bilmiyorum. Yok, Zeynep. Zeynep'le evliyken 8 sene babası başka bir kadından çocuk yapıp onunla gezip bunlara maruz kalan bir kızı daha var. Melisa yapsa anlardık, bu kızı niye böyle konuşuyor, yani Zeynep Hanım'dan olan kızı. Ki Zeynep de kocası Acun Ilıcalı Şeyma ile metres hayatı sürdürürken ve babalık yaparken Melisa'ya, Acun'un kanalında yöneticilik yapmaya devam ediyordu, işin ilginci. Yani kanaldan ayrılmadı, yani kocasını görüyor orada iş yerinde. Garip. Neyse. Onların kızının konuşma tarzı şimdi medyada aynı Melisa'ya benziyor, cart falan. Aslında bu kızın yaşadığı travma Melisa'nınkinden daha büyük. Bir babam var. Annen var üzgün. Bir çatışma var, boşanma. Ama babanın bir evi daha var. Ondan başka bir çocuğu daha var yani. Görünüşte modern. Kafa olarak 100 yıl, 150 yıl öncesine gitmiş ataerkil sapkın bir yapı. Çift eşlilik, çift çocukluluk, çift karılılık. Çünkü diğeriyle de ilişkiyi kesmemiş. Diğeri de ofisinde çalışıyor. Yönetici pozisyonunda. Bakalım kızı nasıl konuşmuş, nasıl ilgi çekmiş. Hakkında röportaj veren Leyla Ilıcalı'nın konuşma tarzı dikkat çekti. Yani şöyle, dün Kanye'ye gittiğimiz için Travis'in gelmesi çok garip gelmiyor ama aşırı enteresan bir şey çünkü normalde bayağıdır çok büyük isimler gelmiyor Türkiye'ye. O yüzden yani güzel bir iş. Dün Kanye, bugün Travis. Dün gittiniz mi? Gittik. Nasıldı? Bayağı keyif aldık. Duyduğum kadarıyla önde o kadar iyi değil mi ses kalitesi? Arkada daha iyiydi. Ama bayağı güzeldi yani. Çok garip şu an, hani gerçekten çok garip. Evet. Senin için normal geliyor. Mantığı yani görmüşsün Hayır, tabii. yine de yani ters sahnede bir anda Travis. Değil mi? İstanbul'da falan. Evet. Travis diye tabii Amerikan aksanıyla telaffuz edilir. Kanye da bilmiyorum, Kanye diyebilirdik. Ama şudur, niye böyle? Böyle yani. Miami onların ya, ondan öyle. Şimdi normal. Bunlara özeniyorlar. Gençler bu. Hepsi böyle.
Yani yanında 30 yaşı civarı kimseye çalıştıramıyorsun arkadaş. Yani bu yanıma alacağım 105 bininci falan asistan olacak. Olmuyor. Yani hayatı böyle goy goy zannediyorlar. 3 kuruş parayı buldukları zaman ya alkole ya başka bir şeye veriyorlar falan, abuk subuk geliyor gidiyor yani. O yüzden şimdi burada bu kıza ne diyelim biz, anası babası düşünsün diyelim, diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Bu kız da kolay bir zorluk yaşamadı. Üzgün bir anne, babasıyla boşanma mücadelesi veren ve babasının başka bir evi ve çocuğu var. Şimdi Acun Ilıcalı az değilmiş diyenlere söyleyeyim. Acun 40 yaş küçük kadınlarla beraber. Acun 60 yaşına geldi ama sevgilileri halen ve karısı halen 20 yaşında. Acun'un kadın beğenme yaşı 30 eşiğini geçmedi zaten. Şimdi hal böyle olunca kim yani Acun manav olsa vereceksin mi kızını? Şeyle de evlendiğinde kız küçücüktü. Neydi o bizim? Ay nasıl, Şeyma'yla. Şeyma'nın okuluna gidiyor, beğeniyor, yarışmaya çağırıyor. Oradan da kızı alıyor götürüyor işte. 8 sene metres, sonra evlilik. 12 ay içinde şöyle denir. Yüksek yerden emir geldi. İlişkileri çoktan bitmişti. Üzerinizden bir nikah geçsin, çocuğa bir soyadını ver. Bunca yıl bu hayat yaşandı toplumun gözü önünde. Bir aklan paklan diye yüksek yerden bir emir geldiği için Şeyma'yla ilişkileri bitmiş kopmuş olmasına rağmen evlendi. Zaten bir sene sonra boşandı. Acun'un Şeyma'yla nikah e, videolarına ve fotoğraflarına bakarsanız yurt dışında evlenmişti. Zaten mevcutlu gitmiş gibi. Böyle duruyor Acun. Normalde duramayacağı kadar sert, neşesiz, sakin. Bir ikizler burcu öyle duramaz yani, duruyor. Neden diyeceksiniz? Mecburiyetten evlendiği için. Mevcutlu gelmiş gibi duruyordu orada. Yani Acun'un yaşı büyüyor, beğendiği kadınların yaşı büyümüyor. Yanında çalıştırdığı insanları da çok genç seçmesinin nedeni onların genç çevresini seviyor. Durup dururken Seda Sayan'ın oğlunu koordinatörü yapmıştı. Seda Sayan nerede televizyonculuk yapmış da bir anda koordinatör olmuş Acun Medya'ya. Yani bu şu demek: ablacığım ben üniversite bitirdim, geç anam Kanal D'ye, sen genel koordinatör ol. Ki Kanal D de yaptı bunu, biliyorsunuz. Yani Kanal D onlarca yıllık editörleri, koskoca baş yazarları falan varken Buket Aydın'ı almıştı. Ana haber spikeri yapsa yine anlayacağım ki Buket Aydın'ın spikerlik tecrübesi kuş dili kursundan geliyor. Öyle TRT, BRT, başka kanallar falan, böyle bir ana haberden değil. Almıştı. Hadi ana haber sunucusu yap. Hayır. Haber dairesi başkanı yapmıştı. Bir tane şerefli editör çıkıp oradan istifa etmedi. Bununla da yetinmedi. Milliyet'te tam sayfa verip köşe yazarı yaptı. Hadi bir tane Milliyet'in genel koordinatörü yok mu ya şöyle? Bu diye 100 yıllık gazete. Hayırdır ya deyip çıkacak ortadan. Ebru Şallı yıllarca bu ülkede pedagojik formasyon yazıları yazdı. Orta iki terk Ebru Şallı. Yıllarca çocuğunuzu şöyle yedirin, böyle yedirin, böyle bakın, böyle da. Bu kadar pedagog ne oldu arkadaş? Yani her bacağını havaya kaldırıp esneyen, eğilen, bükülen insan aynı zamanda fikir sahibi de mi oluyor? Kendi hayatına bak. Emirgan'da yediğin dayaklara bak, arabalar. Halen boşandığını düşünmüyorum ben. Çünkü kocası firari, kırmızı bültenle aranıyor. Halen boşanamadı. Bir de oturmuş şimdi ilişki fikirleri veriyor falan. Arkadaş, olacak iş değil. Dün de Çağla Şikel'i gördüm. Sabah böyle uzun kollu bir sörf mayosu giymiş, fakat sörfe değil, pedal dediğimiz yelkensiz sörfe biniyor. Nerede biniyor? Limanın içinde. Yani teknelerin girip çıktığı her an bir tanesinin pervanesine takılabilecek. Ayakta onu yeni öğreniyor. Sevgilisi de suyun içinden bağırıyor. Çağla, Dektor falan gibi. İnatla da öyledir ya, tedirgin. Yani bunu Çağla yaparsa, Çağla gidip limanın içinden borda binerse, oradaki cahil cüela çadır kurup da denize girmeye çalışan tayfa ne yapsın ya? Yani liman ya liman, en tehlikeli yer, oradan denize girmişti. Ondan sonra bakalım neler olacak. Para kazandı, programlar yaptı. Evet, hep Melia'cığım. Neden? Çünkü bonkör ve güzel bir kadındı.
Sonradan güzelleşen kadınlar güzelliğinin kıymetini biliyor. Doğuştan güzeller o güzelliği kullanamıyor da güzellik için estetik cerrahlarına paralar yatırıp işte o pilatesler, o açlıklar, o çabaları yapan kadınlar hakikaten bu kadar emek verdik bari kullanalım demeyi çok iyi biliyorlar ve beceriyorlar da günün sonunda yani. Evet, bu Türkiye'de neler olmadı ki arkadaşlar? Birçok magazin program sizi veriyorlar. Neyi veriyorlar Naideciğim? Hırslıydı işte. Onlar hırslı oluyor. Hırs zaten bak hırs. Şimdi iyi bir aileden çıkan, belli bir maddi manevi şeyi olan, varlığı olan insanlarda öyle hırslı olmuyor. Bende hırs yok mesela. İşte ailenden görmüşsün. Ben ailemle yaşadığımdan daha zengin olmadım televizyoncu olduğumda. Hatta diyorum evimi satmak zorunda kaldım. Ee, yani neye hırslı olacaksın? Ama diğerleri tutunup ileride de gelecekte de para biriktirip bir daha kötü gün görmemek ve o paraları nasıl kazandıklarını bildikleri için asla kaybetmemek üzere bir hırs ve çaba içindeler. Hep öyledir. Hep böyle belli bir orta seviyedeki çocuğu alttan gelen geçer hırsıyla. Hırs önemli bir şey. Yani orta üst sınıf insanların en büyük şeyi budur. Ne diyelim? Laneti mi diyelim, handikapı mı diyelim budur. Hırs yoktur. Görmüştür çünkü belli bir miktar. Öyle bir okudurayım, onlar gibi olayım falan diye büyümediği için saldırmaz veya her şeyini feda etmez her uğurda. Şimdi dostlarınızdan sıkıldıysanız, yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız her zamanki gibi Kanye gelmeden önce neden eleştirilmedi? Hakikaten neden bilmem. Ben buradaydım. Ben geleceğini bile bilmiyordum bu Last Rose. Kanye bana haber vermedi geleceğini Last Rose'cum. Ben de rapçiler ne zaman gelecek takip etmiyorum. Zaten ben eleştirseydim 118 bin kişi gitmekten vazgeçecek değildi. Dediğim gibi Kanye'nin bir de Yeezy diye bir markası var. Yeah. Kanye'nin Yeezy diye bir markası var. O Yeezy markasını da Orta Doğu ülkelerine görgüsüzlere sattığı için buraya gelmeyi tercih ediyor. Şimdi gelin işte bir de böyle neden Kanye gelmeden lan ne kadar boşsun be Last Rose. Kanye gelmeden ben buradan eleştirdim. Kanye vaz mı geçecek? Gariban Seda poposunu da çatlatsa şurada şu kadarcık insana yayın yapabiliyor. Ne kadar akıllıysan o kadar az izlenirsin. Ne kadar içeriğin iyiyse kimsenin umurunda olmazsın. Nerede goy goy orada takipçi bir ülkedesin. Kanye'ye de çok fifiydi ha. Değil mi? 118 bin kişi gidiyor izlemeye. Ben burada hani protesto yapıp hani şu göğsüme yazıp çıksam çok da umurumdaydı. Vallahi Last Rose'cum benim hiç haberim olmadı. Takip etmiyorum senin gibi. Sen protesto etseydin bir yerlerde yani ne bileyim kendini falan böyle bir soyunup asfaltta koşsaydın Kanye gelmesin diye. Etseydin ya sen de vatandaşsın. Bak avukatlar ne güzel ediyor. Sizin gibiler hep niye bizden bekliyor bu işleri? Ben Kanye'yi takip etmiyorum. Hiç de sevmem. Bak Snoop Dogg gelse ederdim. Onu şirin buluyorum. Evet. Amerika sahneye çıkarmıyor. Avrupa sahneye çıkarmıyor adamı ya. Biz kendi adamımıza Kadıköy'de kahve içirmiyoruz. Kendi vezirimize. El alemi alıp tepelere taşıyoruz. Böyle bir kez biz. Yabancı meraklısı. Ecnebici. Evet şimdi ne diyecektim? Bizim Ayon grubumuz var. Bunu hep bildiriyorum. Gerçekten kaliteli bir sohbet ve bir şeyler öğrenmek isteyenlerin grubu ve her gün toplantı yapıyoruz Zoom üzerinden. Hep bir şeyler yani çok değerli psikologlar, psikiyatr, sosyologlar herkes var bir kere. Kürsü sahibi hocalar. Yani hem eğleniyoruz hem gülüyoruz hem dedikodu. Ben her gece varım. Benim çocuğum gibi burası. Tatiller, turlar her şeyimiz var. Buraya yazın. Yurt dışından da katılabilirsiniz tabii online olduğu için ama lütfen WhatsApp numaranızı yazın. Yurt dışından katılıyorsanız yurt dışına WhatsApp'tan arıyorum çünkü. Bir de mutluluk kampların başladı yine. Alaçatı'da var çok uygun fiyata en son kamp olacak. Çünkü okulların tatiliyle korkunç zam gelecek. Tarihini hemen söyleyeyim mutluluk kampının. Mutluluk kampı kutlu olsun.
Hem yaş günüme geliyor 18'e. 18'i 21 arası. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ondan sonra okullar kapanacağı için mutluluk kampı kazıklaşacak arkadaşlar. Çünkü Alaçatı çok pahalı. Hep de öyleydi. İyice öyle oldu. O yüzden şimdi bu mutluluk kampı güzel olsun. Hep birlikte olalım. Fiyat için beni arayın. Çok uygun. Akşam yemeği de dahil. Çay, kahve, hocalar, meditasyonlar. Otel çok güzel. Yepyeni. Elden geçirildi. Güzel, bilindik bir otel aslında. Bekliyorum. Gelin mutlu olalım. Bir de bereket ritüeli yapacağız. Bereket meditasyonu. Çünkü orada kocaman asırlık bir ağaç var. Dilek ağacı. Buradan da grubumuzda bekliyoruz. Entelektüel paylaşımlar için. Kendinize çok çok iyi bakın. Burada havalar çok güzelleşti. Gelin şöyle, bayramın leşinde bir şey yapamadıysanız, ben özellikle bayramda dışarı çıkmam. En çok çalıştığım dönem bayramdır benim. Ondan sonra yulaf sütü, kahve isteyen sütünü getirsin. Yavrum ben alacağım artık yulaf sütü. Geçen sefer aldım, yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa sürede yüz yüze tanışmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.